Özgür. 1972 Göreme doğumluyum. Şu anda Moonlight At Çiftliği'ni çalıştırmaktayım. Aynı zamanda da sahibiyim. Eğitim hayatım kötüydü. Bu hayvanlara olan merakımdan dolayı kötüydü. Ortaokul terk ettim. Hayvancılıkla uğraşıyorduk. Beşi koyun, kuzu, o tarz hayvanlar. Tabii ki bunun yanı sıra atlarımız da vardı. Benim dedem cambazdı. Bölgedeki ve çevre illerdeki çoğu insanlar tanıyor dedeme. Dedem de benim idolümdü. Cambaz diye şimdinin galericisine diyorlardı. O zaman eşek alıyor, at alıyor, satıyor vesaire. O zamanki vasıta hayvanlar olduğu için, ama o dönemde alıp satıp yapan insanlara, hayvan alıp satana, inek, dana, o tarz hayvanları alıp satanlara celep diyorlar. Bu eşekti, attı vesaire, onlara da cambaz diyorlardı. Yani ben bir cambaz torunuyum. Dedemle beraber at beslediğimizde oldu. Atlara olan ilgim dededen geliyor tabii ki ve onlara binmek, onunla koşmak ve daha farklı atlara hızlı ya da ona hükmetmek, onunla bütünleşmek, bir duygusal bağ kurmak insanı mutlu ediyor. Daha önce 2 tane kendi atım vardı, özel binek atım, onlara biniyordum. Sonra 3-4 tane daha at aldım. İşte birinin yelesini seviyorum, birinin kuyruğu güzel, biri iyi yürüyor, biri hızlı koşuyor, biri güzel yürüyor diye. Zaman zaman bazı talepler olmaya başladı. İşte biz de binebilir miyiz vesaire diye. Bu tarzda da at sayısını çoğaltıp bir şekilde ticarete başlamış gibi oldum. Aldığım paraları da zaten atlara harcıyordum. Kendi masraflarını kendileri çıkartıyordu. Son durum bu hale geldi, çiftlik. 54 tane ata baktık en fazla. Bir 5 yıl falan üst üste baktık. Ama tura giden 10 tane ise 40-45 tanesi özel at bakıyor gibi. Onlar tura da gitmiyordu. Sadece öyle besliyorduk. Bölgede gördüğümüz işte ne bileyim psikolojisi bozulmuş atları biz düzelteceğimize inanıyorduk dede mesleğinden dolayı. Ya da bazı yaralı atları iyileştiriyorduk. Ne bileyim onlara bir güven aşılıyorduk. Onlarla duygusal bağ kurup ve bunun yanı sıra ben inanıyorum ki bölgede bir tek olduğuna, hem atı hem anneyi hem babayı yetiştirip sonra onlardan yavru alıp kendime bineceğim atlar yaptım. Başladığımız yıllardan bu zamana atçılık çok kötüye gitti. Bu işi düzgün yapan 5-6 tane çiftlik var bölgede ve hala birbirimize atımız hastalandığı zaman destek veriyoruz ya da birbirimizle at alışverişi de yapabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra bu işi suistimal eden bir sürü at çiftliği adı altında çadır kurup bu işin ticaretini yapıp uygunsuz şartlarda hem ruhsat anlamında hem de atların yaşam standartları adı altında çok kötü şartlar altında bu iş çok farklı bir yere geldi. Kapadokya Güzel Atlar Ülkesi diye gelip burada çok kötü şartlarda atları görebiliyor insanlar. Buranın yapılma süreci biraz uzun sürdü, 2 yıl kadar. Ve aynı zamanda diğer çiftliğin yıkılması, işte orayı arkeolojik sit ilan edilmesi, bizim oradan kalkıp buraya gelmemiz biraz uğraştırdı. Tabii ki prosedür kısmı da biraz zordu. Hem maddi hem manevi biraz yıprandık ama sonuçta hem atların yaşam standardı hem bizim kalite standardımız arttığı için de bölgeye için de bir vizyon oldu bu. Güzel bir yatırım diye düşünüyoruz. Gelecekteki planlarım, benim ömrüm yetmez diyorlar. Tekrardan Kapadokya ırkını tescil etmek istiyorum. Yani bölgede Kapadokya ırkı diye bir ırk vardı. Kapadokya Güzel Atlar Ülkesi diye, ama şu anda elle tutulur onlara gösterebileceğim bir at yok. Ve Türkiye'nin dışında bütün ülkeler atlarına sahip çıkıyor. Sadece Türkiye ata sahip çıkmıyor. Bununla ilgili daha geliştirip güzel projeler üretmek istiyorum. Bizim dedelerimiz o zamanki şartlarda mesela ben şimdi dedemin arkadaşlarıyla konuştuğum zaman
Dedem bana öyle bir at verdiydi ki hem arabayı çekiyor bağa götürüyordu, üzerine biniyorduk. Hem bağı sürüyorduk. Sonra tekrar ona odun yükleyip getiriyorduk. Öyle bir attı ki diyor, öyle dayanıklıydı ki diyor. İşte dua ediyor. Bizim işimizi gördü, biz çok mutluyduk vesaire. Ben de şunu istiyorum. İşte bizim de bana şey diyorlar ya, sen tekrar Kapadokya ırkını tescil etsen bile ömrün yetmeyecek diye. Yani Kapadokya'da bir dedemiz vardı ya da bir adam vardı. Kapadokya'ya bir eser bırakmış. En azından onu sürdürebilir. Bir Kapadokya ırkı bırakmış. Ondan çoğaltabiliriz diye bir at bırakmak istiyorum inşallah. İnsanlara şunu tavsiye etmek istiyorum. Bir eser bırakmalılar. Birilerine bir takım deneyim yaşatmalılar. Yani biz burada aslında bir de deneyim yaşatıyoruz ilk defa ata binenlere. O duyguyu tattırıyoruz. Avrupalılar çocuklarına küçüklükten beri ders verdiriyor. Bizimkiler büyüyünce işte çocuklara korkutarak ata yaklaşmayın, ısırıyor, tepiyor. O şekilde çocukları uzaklaştırıyorlar. Böyle de nesiller boyunca da atçılık da bitiyor. O çocukların ata olan ilgisi de bitiyor. İnsanlardan istediğimiz dünyadaki bu zamana kadar geldiğimiz zamandaki hayatımızda atlar varmış. Biz de bölgemizin atlarına sahip çıkalım ve çocuklarımıza bu sevgiyi aşılayalım.